Merhaba sevgili seyirciler. Komünist Gündem'in bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Komünist yeni formatı ve periyoduyla yayına başladı. 14. Kongrede karar altına alınarak TKP üye ve gönüllülerinin yanı sıra partiyi daha yakından tanımak isteyen dostlarımızın erişimine de açılan Komünist'in ilk sayısı geçtiğimiz hafta dijital olarak yayınlandı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın ilk sayıda yer alan "Soldan kopuş, sağdan kopuştur" aslında başlıklı yazısı ulusal basında da yankı buldu. tkp.org.tr internet sitesinde 3 aylık periyotlarla yayınlanacak Dijital Komünist'te TKP'nin önemli başlıklardaki siyasi yaklaşımının arka planına dair ayrıntılı değerlendirmeleri bulabilirsiniz. İzmir'de Karataş Semtevi ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin düzenlediği Ebeveyn Okulu'nda çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Karataş Barbaros Mahallesi'ndeki Adile Naşit Parkı'nda yapılan etkinlikte psikiyatrist Gülperi Putgül Köybaşı çocuk yetiştirmenin zorlukları ve bu zorlukların nasıl aşılacağına dair bir sunum yaptı. Putgül, ebeveynlerin sorularını yanıtlarken çocuklar da kendileri için hazırlanan atölyeler ve çeşitli oyunlarla zaman geçirdi. Çocuklar etkinliğin sonunda boyadıkları pankartı sergilediler. TKP Alanya İlçe Örgütü aydınlanma bayrağını yükseltiyor. Toplumsal yaşamın her alanında karşı karşıya kaldığımız çok yönlü ve organize saldırıya karşı mücadeleyi yükseltmek için TKP sohbetlerini başlattığını duyuran Alanya Örgütü ilk buluşmayı 12 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirdi. İlkinde Bolşevik devrim ve kazanımlarının konuşulduğu haftalık etkinliklerin bu ayki diğer konu başlıkları ise Cumhuriyet devrimi ve Türkiye-NATO ilişkisi olacak. Ankara'da semtevlerinde NATO ve İsrail saldırganlığına karşı buluşmalar düzenlenmeye devam ediyor. Bölgemizde ve dünyada olası bir emperyalist savaşa karşı düzenlenen etkinlikler kapsamında Eryaman Semtevi'nde akademisyen Gözde Kök, Öveçler Semtevi'nde Parti Meclisi üyesi Nahide Özkan, Doğukent Semtevi'nde Parti Meclisi üyesi Erhan Nalçacı, Abidinpaşa Semtevi'nde akademisyen yazar Fatih Yaşlı ve Ayrancı Semtevi'nde gazeteci Hasan Sivri ile Özkan Öztaş konuşmacı olarak mahallelilerle buluştu. Yine Ankara'da Cebeci, Hasanoğlan, Sincan Ulubatlı ve Seyran Semtevlerinde benzer başlık ve içerikli etkinlikler bu hafta sonu da devam edecek. ODTÜ'de de Türkiye Komünist Gençliği gazeteci Musa Özuğurlu ve Özkan Öztaş'la "Savaş Kapıda" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Savaşın ülkemize etkileri, AKP ve sermaye sınıfının ikiyüzlü tutumuna ilişkin verilerin paylaşıldığı etkinliklerde bu ikiyüzlülüğe karşı mücadelenin önemine dikkat çekildi. Türkiye Komünist Gençliği ve Kadın Dayanışma Komitelerinin son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte artan kadın cinayetleri ve istismarlara dönük eylemleri ve çalışmaları da sürüyor. İstanbul'da bulunan çeşitli üniversitelerdeki eylemlerin ardından ortak bir buluşma çağrısı yapan öğrenciler Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. KDK adına TKP Parti Meclisi üyesi Serap Emir'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte örgütlü mücadelenin önemi ve kadın cinayetlerine karşı kampüslerde neler yapılabileceğine dair tartışmalar yürütüldü. 14 gündür kendisinden haber alınamayan ve maalesef acı haberle karşılaştığımız Rojin Kabaeş için Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencileri, sıra arkadaşları bir araya geldi. Geçtiğimiz hafta Anadolu Üniversitesi KDK ve Anadolu Dayanışma Ağı'nın çağrısıyla Anadolu Üniversitesi'nde buluşarak kent merkezine yürüyen kadınlar yeni okul döneminin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ülkemizde artan kadın cinayetleri ve toplumsal çürümenin konuşulduğu toplantıda kadınların gelecekleri için mücadeleden vazgeçmemesi gerektiği vurgulanarak eşit ve özgür bir yaşam için örgütlenme çağrısı yapıldı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencileri de İT Öğrenci Dayanışması'nın çağrısıyla bir eylem gerçekleştirdi. "Kaybettiğimiz her kadın için bu düzen yıkılmalıdır" yazılı pankart taşıyan öğrenciler "Boyun eğme, katillerden hesap sor" sloganlarıyla açıklamalarını okudu. 14 Ekim Pazartesi günü İstanbul Gazi Mahallesi'nde farklı liselerden liseliler de bir araya gelerek "Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın" sloganıyla yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında yapılan açıklamada "Emekçiler, kadınlar, gençler kol kola girecek, bu düzeni sarsacağız" ifadeleri kullanıldı. 13 Ekim'de Kadıköy Halk Temsilcileri Meclisi'nin çağrısıyla yıkılmak istenen Rex sinemasının önünde buluşan Kadıköylüler bu alanın ranta kurban edilmesine izin vermeyeceklerini ilan etti.
Ulusal basında geniş şekilde yer bulan eylemde Kadıköy Halk Temsilcileri Meclisi temsilcileri ve oyuncu Şevket Çoruh konuştu. Kadıköy Halk Temsilcileri Meclisi adına yapılan açıklamayı okuyan Serap Emir, "Sinemamıza, hafızamıza dokunmayın. Rex Kadıköy'dür" diyerek Kadıköy'de sahafların, sinemaların, tiyatroların ve sergi alanlarının birer birer kapandığına dikkat çekti. Eyleme katılan oyuncu Şevket Çoruh ise Kadıköy'ün simgesi olan, çocukluğumdan beri sinemayı sevmemi sağlayan bir mekanın başka bir şeye dönüştürülmesi, kültür sanat yapısının dışına çıkarılması, ranta peşkeş çekilmesi hepimizin kanına dokunuyor diyerek tüm Kadıköylüleri sürecin takipçisi olmaya çağırdı. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin yerel meclislerine bir yenisi daha eklendi. "Emeğin ve aydınlanmanın Kartal'ı için yola çıkıyoruz" diyen Kartal Halk Temsilcileri Meclisi'nin 12 Ekim Cumartesi günü kuruluşunu ilan ettiği toplantıya yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Toplantının açılışında konuşan Barış Terkoğlu, ülkemizde son dönemde her alanda yaşanan çürümenin politik boyutuna vurgu yaptı ve halkın siyaset yapma hakkının yeniden eline alması gerektiğini ifade etti. Emekli, kadın, yerel yönetimi izleme, işçi hakları ve kültür sanat komisyonlarının seçilmesinin ardından Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül ve Yürütme Kurulu adına Gökmen Dumlu söz aldı. Konuşmalarda Kartal Meclisi'nin emekliler, kadınlar, çocuklar ve gençler için mücadele edeceği ve Kartal'ın tüm sorunlarıyla ilgileneceğinin altı çizildi. Divan Kurulu adına söz alan Aydemir Güler ise ülkenin karanlık bir dönemden geçtiğini, ancak omuz omuza olan halkın bu karanlığı aydınlatacağından emin olduğunu, Kartal'ın mücadelesinin yayılarak devam edeceğine inandığını ifade etti. Siyaset 5 yılda bir gidip oy kullanmak değildir. Siyaset asgari ücreti, siyaset emekli maaşını, siyaset kadınların özgürlüğünü, siyaset sokakta yürüyebilme hürriyetini, eylem yapma özgürlüğünü, siyaset bunların hepsini her gün ama her gün konuşmak ve kendi ellerinizle yapmak demektir. O yüzden ben Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'ni bugün anlayamadığınız bir biçimde bu cinnet halinin nasıl bir coğrafyada yaşıyoruz, nasıl bir ülkede yaşıyoruz, nasıl bir yerde yaşıyoruz diye kimin ne öfkeleneceğini bilmediği yerde bizim doğru yerlere öfkelenebilmemiz için, yani birlikte siyaset yapabilmemiz için, siyaseti gerçek anlamda millet olmak, sınıf olmak, halk olmak için yapabilmemiz için bir adres olarak görüyorum. Cemil Fuat Hendek ve Osman Çutsay'ın birlikte kaleme aldığı "Avrupa'nın Kaderini Değiştiren Devlet, Alman Demokratik Cumhuriyeti" başlıklı kitap, Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yılında okuyucuyla buluştu. Kitap, emperyalizmin ileri karakolu olan Federal Almanya'nın karşısına dikilen Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin kısa tarihi içinde ve kimileri dönemine göre mucize olarak görülebilecek başarılarını anlatıyor. Komünistlerin Avrupa'nın ortasında kurmayı başardıkları sosyalist devletin hikayesi, biz daha iyisini yapacağız diyen herkesin okuması gereken bir inceleme olarak öne çıkıyor. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı programa dair görüşlerini X hesabında paylaştı. Okuyan paylaşımında bölgemiz karıştıkça ABD saldırganlığının suç ortaklığından sıyrılmak isteyenlerin sayısı artmaya başladı. Demek ki İsrailcilik ve Amerikancılık o kadar da meşrulaşmamış ifadelerine yer verdi. Davutoğlu'nun ABD suç ortaklığından sıyrılmaya çalışan görüntüsüne ve Suriye'de geçmişte yaşananlara dair yaptığı savunmanın karşılığının bulunmadığına işaret eden Okuyan'ın değerlendirmeleri ilgi çekti ve birçok haber organında yer aldı. Patronların ensesindeyiz iletişim emekçileri dayanışma ağının hazırladığı "Kapkara haykıran puntolarla manşetleri NATO'ya karşı atıyoruz" başlıklı sergi Ankara'dan sonra yeni arşiv belgeleri ve Filistin köşesiyle zenginleştirilerek 13 Ekim Pazar günü İstanbul'da Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde açıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen açılış, gazeteci yazar Orhan Gökdemir'in gazeteciliğin ve NATO'ya karşı mücadelenin tarihsel sürecine değinen konuşmasıyla ulusal ve yerel basında geniş yer buldu. Kötü çalışma koşulları ve hak gasplarıyla sıkça gündeme gelen Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerinin patronların ensesindeyiz dayanışma ağı ile sürdürdükleri mücadelesi yerel basında "Akkuyu Nükleer'de iş kazaları sürüyor" başlığıyla haberleştirildi. İkbal ve Ayşenur'un vahşice katledilmesinin ardından Samsun'da kadın dayanışma komitelerinin çağrısıyla bir araya gelen üniversite öğrencileri
karanlığa karşı ayağa kalkıyoruz ve düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın pankartlarıyla yürüdü. Kampüslerde, mahallelerde ve iş yerlerinde mücadelenin devam edeceğinin ilan edildiği eyleme basın can güvenliği istiyoruz manşetiyle yer verdi.